New York'un nüfusu 8,2 milyon ve New York'un toplam 786 kilometrelik yüz ölçümünün 110 metrekaresi yani 7'de 1'i park ve orman alanından oluşuyor. New York'ta kişi başına düşen yeşil alan 29,2 metrekare. İtalya'nın başkenti Roma'da ise kişi başına düşen yeşil alan 45,3 metrekare. Londra'da bu rakam 27 metrekare. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2009 yılı verilerine göre İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alansa sadece 6,4 metrekare. Yani Roma'nın 7'de, New York'un 5'te, Londra'nın ise 4'te 1'i. Peki sizce bir şehri değerli ve büyük yapan nedir? Gökdelenlerin yüksekliği mi? Nüfusunun kalabalık olması mı? Ekonomisinin büyük olması mı? Ormanları ve ağaçlarıyla büyümezse bir şehir gerçekten büyüyebilir mi? Türkiye'nin yeşil alanları seçim dönemlerinde hiçbir seçim vaadinin içinde dahil edilmiyor. Ne partilerin programlarında ne de miting konuşmalarında hiçbir lider yeşil kelimesini cümle içinde bile kullanmıyor. Ve daha da acısı, bu durum yadırganmıyor. Neyse ki yeşili sadece cümle içinde değil, hayatın içinde kullanan, fark yaratan kişi ve kuruluşlar bu ülke için bir şeyler yapmaya devam ediyorlar. Güven Eken'in doğa aşkı 1990 yılında girdiği Ege Tıp Fakültesi'nde başladı. O dönemde Doğal Hayatı Koruma Derneği üyesi olarak başladığı çalışmalarını yıllar içinde ilerletti. Önce kendisi gibi doğa aşığı arkadaşlarıyla birlikte Ege Kuş Gözlem Topluluğunu kurdu. Daha sonra doktorasını yapmak için gittiği Hollanda'da önemli doğa alanlarının belirlenmesi için çalışmalarda bulundu. Türkiye'ye döndüğünde doğa alanlarının belirlenmesi çalışması Türkiye'de ilk kez başladı. Güven Eken bir yandan çalışmalarına devam etti, diğer yandan da arkadaşlarıyla birlikte 2002 yılında Doğa Derneği'nin kuruluşunda yer aldı. Doğa Derneği yaklaşık 8 yıl önce Kayseri'de kuruldu. Bir grup arkadaşımız o yıllarda şunu düşünüyorlardı. Hepimiz Anadolu'da yaşıyoruz. Hepimiz bu coğrafyanın çocuklarıyız ama hem bu coğrafyayı çok az tanıyoruz hem de bu coğrafya ellerimizin içinden kayıp gidiyor, avuçlarımızın içinden kayıp gidiyor. Doğamız yok oluyor. Bunun için bir şey yapmak lazım. Örgütlü bir şekilde mücadele etmek lazım diye düşündüler ve yola çıktılar. Doğa Derneği çok kısa süre içerisinde Türkiye'nin pek çok noktasında projeler, çalışmalar yapmaya başladı. Pek çok insandan destek topladı. Türkiye'deki fikir önderlerinden, ünlülerden ve sonucunda Hasankeyf gibi, şu anda bulunduğumuz Hasankeyf gibi pek çok noktanın korunması için mücadele etmeye başladı. Biz o yıllarda aslında Doğa Derneği'nin hem bu kadar gelişeceğini tahmin etmiyorduk hem de Anadolu doğasının bu kadar hızlı yok olacağını tahmin etmiyorduk. İyi ki kurmuşuz diyorum Doğa Derneği'ni ama önümüzde şu anda o yıllarda derneği kurduğumuzdan çok daha fazla sorumluluk var, görev var. Güven Eken Doğa Derneği'nin başına geçtiğinde ilk olarak kuş türlerinin yok olmaması çalışmalarında bulundu. Nesli tükenmekte olan kuş türlerinin çoğalmasına ve özellikle bir simge haline gelen kelaynak kuşlarının yok olmaktan kurtulmasına Doğa Derneği'ndeki arkadaşlarıyla birlikte yardımcı oldu. Kuşların yok olmasını önledikleri gibi nadir görülen doğa hayvanlarına yönelik koruma programlarında başlatılmasını sağladılar. Güven Eken'in en önemli çalışması ise canlı türlerinin yok olmasını önlemek amacıyla yaptığı Önemli Doğa Alanları projesi oldu. Yürütülen çalışmalar sonucunda tüm doğa çalışmaları ve nesli tükenmekte olan canlılar tek bir yayında birleştirildi. Bu çalışma Doğa Derneği ile birlikte tüm dünya tarafından kullanılmaya başlandı. Ve bugün 40 ülke aynı metodolojiyi uygulayarak kendi önemli doğa alanları çalışmalarını hazırlamaya başladı. Güven Eken ve arkadaşlarının son çalışma alanlarından biri de Mezopotamya'nın görkemli yıllarından geriye kalan önemli miras, Hasankeyf'in tarihsel değerinin bilinmesi.
Güven Eken için bir kuş sesi dünyanın en önemli, en güzel sesi. Onun için korunan bir doğa alanı dünyanın en güzel alanı. Güven Eken arkadaşlarıyla nehrin akıntısının tersine bir yolculuğa çıktı. Hep öldürenlerin ve tüketenlerin kahraman olduğu bir dünyada yaşatarak ve koruyarak kahraman olmaya soyundu. Binlerce kuşun, milyonlarca çiçeğin, ağacın hayatında, Türkiye'nin geleceğinde değeri sonradan anlaşılacak kocaman bir fark yarattı.